Bir ekosistemde enerji yukarı çıktıkça neden azalır hiç düşündünüz mü? Bugün besin zinciri, besin ağı ve enerji piramidinin arkasındaki matematiği çözeceğiz. Doğada hiçbir lokma kaybolmaz, sadece el değiştirir. Bu akışı birlikte takip edelim. Aşağıdaki metinden ve önceki öğrenmelerinizden yararlanarak soruları cevaplayınız. Dünya üzerinde çok çeşitli alanlara dağılmış canlılar, birbirleri ve cansız çevre ile etkileşim halindedir. Canlı ve cansız varlıklardan oluşan, karşılıklı ilişki ve etkileşim halinde olan ekosistemler, yapı, işlev ve bütünlük bakımından sayılamayacak kadar çeşitlilik göstermektedir. Küçücük bir akvaryumdan okulunuzun bahçesine, doğal su birikintisinden göllere, okyanuslara ve yakınınızda bulunan bir parktaki bitki topluluğundan uçsuz bucaksız ormanlara kadar çok çeşitli ekosistemler dünyanın her yerine dağılmış durumdadır. Dünya üzerinde birbirleri ve cansız varlıklarla iletişim ve etkileşim halinde olan her canlı, yaşadığı alanda kendine özgü bir işleve sahiptir. Canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için yaşam alanlarında sürekli ve düzenli ilişkiler sağlayacak şekilde bir arada olmaları gerekir. Yaşadığınız bölgede ekolojik anlamda ilgi çekici noktalar, park, arboretum, botanik bahçesi, orman, deniz, göl, nehir gibi var mı? Bu tür yerlerle ilgili gözlemleriniz nelerdir? İlimizde Sazova Parkı, Kent Park, Japon Bahçesi, Porsuk Çayı, Kent Ormanı gibi alanlarda gözlem yapılabilir. Sazova Parkı, Kent Park ve Porsuk Çayı yaşadığım bölgede önemli ekolojik alanlardır. Bu alanlarda farklı bitki ve hayvan türleri bir arada yaşar. Mevsimlere göre canlı sayısında değişim görülür. Özellikle Porsuk Çayı'nda suyun temizliği balık ve kuş sayısını etkiler. İnsanların bıraktığı atıklar ise ekosisteme zarar verebilir. Ayrıca yeşil alanlar şehir içinde canlılara barınma ortamı sağlar. Bu alanların korunması biyoçeşitliliğin devamı için gereklidir. Canlıların çevreyle etkileşimleri neden önemlidir? Bu konudaki görüşlerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. Canlılar çevreleriyle sürekli etkileşim halindedir. Beslenme, barınma ve üreme bu ilişkilere bağlıdır. Bu etkileşimler sayesinde besin zinciri oluşur, enerji akışı sağlanır ve doğadaki denge korunur. Eğer çevrede bir değişiklik olursa bu durum diğer canlıları da etkiler. Bu nedenle ekolojik denge çok önemlidir. İnsanlar da bu etkileşimin bir parçasıdır ve çevreyi korumakla sorumludur. Doğal denge bozulduğunda hem doğa hem de insan yaşamı olumsuz etkilenir. Ekosistemdeki enerji akışı, beslenme yoluyla bir organizmadan diğerine enerji aktarımı şeklindedir. Aktarılan enerji, kimyasal enerji formundadır. Enerji temasında öğrendiğiniz üzere, enerji çeşitli formlarda bulunur ve canlılarda bir formdan başka bir forma dönüştürülür. Doğadaki tüm enerji ilişkileri genel iki fizik yasası olan termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarıyla açıklanır. Termodinamik, ısı, sıcaklık ve enerjiyi konu alan madde dönüşümlerinin incelenmesi olarak adlandırılabilir. Termodinamiğin birinci yasası, doğadaki mevcut enerji yasasının değişmezliği ile ilgilidir. Bu yasaya göre doğadaki enerji yoktan var edilemez ya da vardan yok edilemez. Ancak çeşitli yollarla bir şekilden ötekine aktarılabilir ve dönüştürülebilir. Örneğin bitkiler enerji üreticisi değil, güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren bir enerji dönüştürücüsüdür. Termodinamiğin ikinci yasası, enerjinin niteliği ile ilgilidir. Ekosistemlerin canlı ögeleri arasında her enerji aktarımı ya da dönüşümü sırasında, sistemdeki mevcut enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşerek çevreye yayılır. Termodinamiğin ikinci yasasına göre, enerjinin ekosistemlerdeki akışı sırasında enerji farklı şekillere dönüştükçe, enerjinin iş yapmak için kullanılabilir bölümü giderek azalır. Evet sevgili gençler, kitabın 124. sayfasında yer alan Beslenme İlişkileri ve Ekosistemlerde Enerji Akışı adlı etkinliği yönergeye uygun olarak birlikte yapalım. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. Etkinlik sonunda çalışma kağıdındaki sorulara vereceğiniz cevaplar öğretmeniniz tarafından hazırlanacak puanlama anahtarıyla değerlendirilecektir.
Öğretmeninizin rehberliğinde 4-6 kişilik gruplar oluşturunuz. Besin zincirleri, üreticiden son tüketiciye doğru tek yönlü olup basit görünürlüktedir. Ekosistem içinde örtüşen çok sayıda besin zinciri karmaşık besin ağlarını oluşturur. Besin ağları, habitattaki tüm organizmalar arasındaki enerji aktarımını gösterir. Bilgisinden yola çıkarak aşağıda verilen farklı türleri, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, içeren listeleri inceleyiniz. Verilen canlı listelerini inceleme. Listelerde üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlıların bulunduğu görüldü. Üreticiler, buğday, ot, yonca, ceviz ağacı. Tüketiciler, çekirge, tavşan, fare, zebra, geyik, kurt, tilki, kartal, baykuş, aslan. Ayrıştırıcılar, mantar, cıvık mantar, saprotrof bakteri. İncelediğiniz listelerdeki türleri kullanarak farklı besin zincirleri oluşturunuz. Listede yer alan veya daha farklı türlere ait canlıların görselleriyle ve öğretmen tarafından hazırlanan kartlarla aynı canlıların birden çok kullanıldığı farklı besin zincirleri oluşturabilirsiniz. Evet sevgili gençler, şimdi incelediğiniz listelerdeki türleri kullanarak farklı besin zincirleri oluşturabileceğiniz etkileşimli oyunu birlikte oynayalım. Besin zincirleri oluşturma. Örnek 1. Ot, tavşan, tilki, kartal, ayrıştırıcı. Örnek 2. Buğday, fare, baykuş, ayrıştırıcı. Örnek 3. Yonca, zebra, aslan, ayrıştırıcı. Oluşturduğunuz besin zincirindeki canlıları verilen boş besin piramidine yerleştiriniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Besin zincirinde her türün bulunduğu trofik basamak tüm ekosistemlerde aynı mıdır? Açıklayınız. Hayır, aynı değildir. Bir canlının bulunduğu trofik basamak beslenme şekline göre değişebilir. Örneğin ayı hem ot hem et yiyebilir. Bu nedenle bulunduğu basamak ekosisteme göre değişebilir. Kurguladığınız besin zincirindeki tüketicilerin beslenme çeşitleri nelerdir? Otçul, herbivor, tavşan, zebra. Etçil, karnivor, aslan, kartal. Hepçil, omnivor, bazı ayı türleri. Her basamaktaki enerji eldesinin farklı olmasının nedeni nedir? Çünkü enerji aktarılırken bir kısmı ısı olarak kaybolur. Üst basamaklara doğru aktarılan enerji azalır. Bu nedenle enerji piramidi yukarı doğru daralır. Besin zincirini oluştururken nelere dikkat ettiniz? Grubunuzla oluşturduğunuz besin zincirini kısaca açıklayınız. Enerji akışının üreticiden başlamasına dikkat edildi. Canlıların beslenme ilişkilerine uygun sıralama yapıldı. Aynı canlının birden fazla zincirde yer alabileceği göz önünde bulunduruldu. Grupça oluşturduğunuz besin zincirlerini bir araya getirerek canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren bir besin ağına dönüştürünüz. Enerji tek yönlü akar. Üreticiler en alt basamaktadır. Bir tür birden fazla canlıyla beslenme ilişkisi kurabilir. Trofik yapı piramit şeklindedir. Besin ağlarındaki ilişki örüntülerini benzerlik ve farklılıklarını dikkate alarak trofik yapı düzeni, enerjinin akış yönü, bir türün birden fazla canlı ile beslenme ilişkisi kurabilir, tanımlayınız. Besin ağlarındaki örüntüler. Enerji tek yönlü akar. Üreticiler en alt basamaktadır. Bir tür, birden fazla canlı ile beslenme ilişkisi kurabilir. Trofik yapı piramit şeklindedir. Tanımladığınız örüntüleri kullanarak ekosistemlerdeki enerji akışı hakkında genellemeler yapınız. Bu süreçte çeşitli dijital uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Enerji akışı ile ilgili genellemeler. Enerji kaynağı güneştir. Enerji, üreticilerden tüketicilere geçer. Enerji geri dönüşmez, tek yönlüdür. Her basamakta enerji azalır. Yaptığınız genellemelerden hareketle enerji piramidi oluşturunuz. Örnek enerji piramidine benzer şekilde kendi edindiğiniz bilgilerden ve önceki öğrenmelerinizden faydalanarak kendi enerji piramidinizi yapınız. Oluşturduğunuz enerji piramidinde trofik basamaklarda hangi canlılar yer almaktadır? Açıklayınız.
Örnek açıklama, alt basamakta üreticiler, üst basamaklarda sırasıyla otçullar, etçiller ve en üstte tepe yırtıcılar bulunur. Oluşturduğunuz enerji piramidindeki organizmaların görevi nedir? Açıklayınız. Örnek açıklama, üreticiler fotosentez yaparak besin ve enerji üretir. Tüketiciler enerjiyi aktarır. Ayrıştırıcılar organik maddeleri parçalayarak madde döngüsünü sağlar. Oluşturduğunuz enerji piramidini diğer gruplarla paylaşınız ve piramitlerinizi diğer grupların piramitleriyle karşılaştırarak belirlediğiniz benzerlik ve farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız. Grupların yaptığı piramitlerin karşılaştırmaları yapılır ve piramitlerin benzerlik ve farklılıkları örnekteki gibi tabloya yazılır. Lütfen dikkat! Kendi çalışmalarınızın benzerlik ve farklılıklarını yazınız. Enerji akışı ile ilgili oluşturduğunuz örüntüleri kullanarak biyolojik birikim kavramını tanımlayınız. Biyolojik birikim, enerji akışı sırasında besin zinciri boyunca aktarılan zararlı maddelerin trofik basamaklar yükseldikçe canlıların vücudunda artarak birikmesidir. Enerji üreticiden tüketicilere doğru azalırken bazı zehirli maddeler, örneğin ağır metaller, parçalanmadan canlı dokularında kalır. Bu nedenle en üst trofik basamaktaki canlılarda biyolojik birikim en fazla görülür. Bu durum ekosistem dengesini ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Karekod'da verilen Biyolojik Birikim adlı animasyonu izleyelim. Çiftlikte ilaçlama. Bir gün bir çiftçi, geniş bir mısır tarlasında zararlı böceklerle mücadele etmek için yoğun miktarda pestisit kullanmaya karar verir. Bu ilaçlama, mısırların zararlılardan korunmasını sağlar. Ancak istenmeyen sonuçlar da doğurur. Tarladaki çekirgeler, pestisitli mısırlarla beslenir. Böylece bu zehir, çekirgelerin vücudunda birikmeye başlar ve çekirgeler her beslenmelerinde daha da toksik hale gelir. Kurbağalar çekirgeleri avlayıp yediğinde vücutlarında pestisit birikmeye başlar. Kurbağaları avlayan yılanlar, avlarının vücutlarında biriken pestisiti kendi sistemlerine dahil eder. Bu zehir, yılanların vücutlarında birikmeye başlar. Yılanları avlayan yırtıcı kuşlar da bu zehirli döngünün bir parçası olur. Yılanları yediklerinde pestisit bu kuşların vücutlarında birikir ve bu şekilde pestisit besin zincirinin üst seviyelerine kadar ulaşır. Ayrıca bu çiftlikten elde edilen gıdalar sofralara ulaştığında pestisit kalıntıları insanlar tarafından tüketilir. İnsan vücudunda biriken bu toksinler kanser, bağışıklık sistemi hasarı ve diğer birçok sağlık sorununa yol açabilir. Biyolojik birikim, canlı organizmaların çevredeki toksik maddeleri zamanla bünyelerinde biriktirme sürecidir. Bu birikim genellikle besin zinciri boyunca gerçekleşir ve düşük trofik basamaklardan yüksek trofik basamaklara doğru artış gösterir. Sonuç olarak ekosistemler ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Biyolojik birikim ile ilgili aşağıda verilen örnek olayları inceleyiniz. Verilen soruları cevaplayınız. Minamata hastalığı. Japonya'nın Minamata koyunda ortaya çıkan, balık ve kabukluların yenmesiyle oluşan bir tür civa zehirlenmesidir. Minamata, Güney Japonya'da bulunan eski bir balıkçı köyüdür. Minamata hastalığı, 1950 ve 1960'larda Japonya'daki Minamata ve komşu topluluklarda meydana gelen büyük ölçekli bir metil civa gıda zehirlenmesidir. O güne kadar kimyasal atıkların insanlara ve besin zincirine etkileri pek bilinmiyordu. Bir fabrikadan yıllarca Minamata körfezine boşaltılan metil civa, balıklarda metil civa birikimine ve bu balıkları yiyen insanlarda da ciddi zehirlenmelere neden olmuştur. Minamata hastalığı, çevre kirliliğinin neden olduğu rapor edilen ilk hastalıktır. Epidemiyoloji alanında yapılacak çalışmalar, hastalık salgınlarının nedenlerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu zehirlenme, vücutta biriken metil civa oranında sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Hastalarda uzuv kaybı, görme alanında daralma, denge sorunları, gözleri hareket ettirmede sorunlar, titreme, eklem ve kas ağrıları, baş ağrıları, koku alamama, bellek sorunları, uykusuzluk ortaya çıkıyordu. Bu semptomlar, kişisel özellikler, maruziyet derecesi ve kirlilik süresi gibi birçok faktörden etkilenmekteydi. Minamata hastalığı için temel bir tedavi henüz bulunamadı. Ne yazık ki Minamata hastalığı için etkili bir ilaç yok. Her şeyden önce metil civa tarafından tahrip edilen sinir hücrelerinin iyileşme olasılığı yoktur. Ana tedaviler, semptomların geçici olarak giderilmesini ve rehabilitasyonu içermektedir. Itai hastalığı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı açısından endişe doğuran 10 kimyasal arasında saydığı ağır metallerden biri olan kadmiyum, ekosistemde tüm canlılar için toksik etkilere neden olmaktadır. Kadmiyum, toprak ve bitkilerden kolaylıkla besin zincirine geçebilmekte, hem çevre hem de insan sağlığını tehdit etmektedir. Kadmiyum ve türevleri, vücuda sıklıkla solunum ve sindirim yoluyla alınarak böbrekler ve karaciğerde birikir. Baş dönmesi, bulantı kusma, metal dumanı ateşi, akciğer kanseri, iskelet sistemi sorunları ve anemi gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. İtai hastalığı, kadmiyum zehirlenmesine bağlı olduğu saptanan ilk hastalıktır. Hastalık sırasında ortaya çıkan kemik ve eklem ağrıları nedeniyle hastaların iniltilerine benzetilmiştir ve bu hastalığa Itai ismi verilmiştir. Itai hastalığı, Japonya'nın Toyama bölgesindeki madenciliğe bağlıdır ve kadmiyum zehirlenmesiyle oluşur. Kadmiyumun nehre karışması sonucunda önce balıklar ölmeye başlamış ve bu nehirle sulanan pirinçler yeterince büyüyemez olmuştur. Pirinçler, nehir suyundaki toprağa çökmüş kadmiyum gibi ağır metalleri absorbe etmiş. Böylece kadmiyum insanların yiyeceklerine ulaşmıştır. 1946 yılına kadar hastalık tam olarak anlaşılamamıştır ve o yıllara kadar bölgeye ait bir enfeksiyon hastalığı olarak kabul edilmiştir. Sonraları tekrar ortaya çıkan hastalık, nehir suyundaki kurşun miktarına bağlanmış ve en sonunda Dr. Ogino ve arkadaşları 1955 yılında kadmiyumun bu hastalığa sebep olduğunu bulmuştur. Biyolojik birikimin organizmalar üzerindeki etkileri nelerdir? Zehirli maddeler canlıların dokularında birikir. Sinir sistemi bozuklukları, kanser, böbrek ve karaciğer hasarları görülebilir. Biyolojik birikim birden fazla nesil üzerinde etkili olabilir mi? Açıklayınız. Evet, çünkü zehirli maddeler besin zinciriyle aktarılır ve nesiller boyunca etkisini sürdürebilir. Aşağıda verilen atık pillerle ilgili biyolojik birikim sorununu inceleyiniz. Bu sorunu önlemek için neler yapılabileceği konusunda çözüm önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Piller, cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt gibi kimyasal maddelerden üretilir. Pili oluşturan kimyasal maddelerin içinde bulunan ağır metaller, pillerin çöplere ve düzensiz depolama alanlarına rastgele atılması sonucunda zamanla toprağa ve suya karışıp besin zinciri yoluyla canlılara ulaşarak canlı hayatı için risk oluşturur. Zaman içerisinde bu etkiler insanlar üzerinde de görülür. Atık piller, besin zinciriyle insana geçtiğinde, insan vücudunda birikerek nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden olur. Aşağıda ve atık piller için çözüm önerileri. Atık piller, geri dönüşüm kutularına atılmalı. Toprağa ve suya karışmaları önlenmeli. Halk bilinçlendirilmelidir. Biyolojik birikimle ilgili yaptığınız çıkarımlardan yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız ve kendi beslenme alışkanlıklarınızın güvenilirliğini gözden geçiriniz. A. Gıda alışverişinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Son kullanma tarihi, güvenilir marka, üretim yeri, içerik ve benzeri. B. Besin tüketiminde bilinçli tercihler yaparak beslenmek ne anlama gelir? Sağlıklı, güvenilir ve dengeli besinleri tercih etmektir. C. Biyolojik birikimin insan sağlığına etkisi ne olabilir? Uzun vadede ciddi hastalıklara neden olabilir. Ç. Yediğiniz besinlerden kaynaklı biyolojik birikime örnekler veriniz. Kirli sulardan tutulan balıkların tüketilmesi. Yaptığınız çıkarımlar çerçevesinde kendi beslenme alışkanlıklarınız hakkında düşünerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşünmeye dayalı örnek cevap verilmiştir. Kendi durumuna göre uyarlayabilirsin. Lütfen dikkat, siz kendi beslenme alışkanlıklarınıza göre cevaplandırınız. A. Olumsuz olduğunu düşündüğünüz beslenme alışkanlığınız var mı? Evet, fast food ve hazır gıdaları fazla tükettiğimi düşünüyorum. Ayrıca sebze ve meyve tüketimim yeterli değil. B. Cevabınız evet ise bu alışkanlığınızın sonuçlarını tahmin etmeye çalışınız. Uzun vadede kilo artışı, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve vitamin mineral eksikliği görülebilir. Ayrıca işlenmiş gıdalar vücutta zararlı maddelerin birikmesine neden olabilir. C. Olumsuz beslenme alışkanlığına bağlı yaşadığınız sorunlar var mı? Bazen yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yaşıyorum. Ayrıca düzensiz beslenme nedeniyle mide rahatsızlığı oluşabiliyor.
Ç. Cevabınız evet ise bu sorunlara çözüm önerileri üretmeye çalışınız. Hazır gıdaları azaltmak, daha fazla sebze ve meyve tüketmek, dengeli ve düzenli öğün yapmak, bol su içmek, güvenilir ve doğal gıdaları tercih etmek. Değerlendirme. Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Görsellerin yanında boş bırakılan yerleri canlıların besin zincirindeki rollerine uygun olarak doldurunuz. Üreticiler, bitkiler, kestane. Birincil tüketiciler, geyik, arı, sincap. İkincil tüketiciler, ağaç kakan. Üst tüketici, bozayı. Ayrıştırıcı, mantar. Aşağıda verilen görseli inceleyerek soruları cevaplayınız. A. Bu besin ağındaki canlılarla kaç farklı besin zinciri oluşturulabilir? Birden fazla besin zinciri oluşturulabilir. En az 4-5 farklı zincir. B. Besin zincirinin ilk halkasını hangi canlılar oluşturur? Bitkiler. C. Hangi canlılar birincil tüketicilerle beslenir? Kurbağa, yılan, tilki. Ç. Hangi canlılar birden fazla canlıya besin olabilir? Fare, tavşan. D. Şahin kaçıncı trofik basamakta bulunur? Şahin 4. trofik basamaktadır. Aşağıda verilen görseli inceleyerek soruları cevaplayınız. A. Besin piramidinde enerjinin giderek azalmasının sebebi nedir? Enerji, ısı kaybı nedeniyle azalır. B. Her canlıda değişime uğrayan enerjinin tek yönlü akmasının sebebi nedir? Enerji geri dönüşmez, ısı olarak kaybolur. C. Hangi canlılar birincil tüketicilerle beslenir? İkincil tüketiciler. Ç. Ekosistemdeki enerji akışı neden önemlidir? Ekosistemin devamlılığı için gereklidir. D. Biyolojik birikimin hangi canlılarda en fazla olması beklenir? En üst trofik basamaktaki canlılarda. Örneğin şahin. Katılımınız için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Biocast